Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Yeni ayın etkileri ve Güneş-Uranüs karşıtlığının etkileri bu haftada sürüyor. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerinin burçlar etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta Güneş Aslan Burcu'nda ilerliyor. Merkür de Aslan Burcu'nda ilerliyor. Liderlerle ilgili, aile liderleri yani baba figürüyle ilgili konular çok konuşulacak. Hem ülkelerde hem ailelerde liderler arasında tartışmalar çok fazla olabilir. Bu hafta ego savaşları hala devam ediyor. Konuşma ortamlarında yüksek sesle konuşmalar, ani tepki vermeler tartışmalara neden olabilir. İnatlaşmalar hala çok fazla, gergin ortamlar olabilir. Sakin kalan kazanır. Mars Başak Burcu'nda devam ediyor. Değişken burçlar yani İkizler Burcu, Yay Burcu, Başak Burcu ve Balık Burcu için büyük değişimler olacak. Hem tutulmaların etkileri hem Mars'ın etkisi bu değişimleri hızlandırabilir. Mars Başak Burcu'nda devam ediyor. Genel sağlık konuları gündemde olacak. Bağırsakla ilgili sağlık konuları, karınla ilgili sağlık konuları gündemde olacak. Bunlarla ilgili ameliyatlar da söz konusu olabilir. Mars Başak Burcu'nda devam ediyor. Kamu sektörüyle, hizmet sektörüyle ve sağlık sektörüyle ilgili konularda bu hafta başlangıçlar yapılabilir. Bu hafta Venüs Başak Burcu'nda ilerliyor. Başak Burcu'nun doğum haritamızdaki gezegen ve eve göre para konusunda şanslı olduğumuz bir dönem olacak. Bu hafta aşkta şanslı olan burçlar Başak Burcu, Boğa Burcu, Oğlak Burcu ve İkizler Burcu'yla Balık Burcu olacak. Bu hafta gökyüzünde Güneş ve Uranüs arasında gergin açılar devam ediyor. Askeriye, sanat, çocuklarla ilgili konular, liderlerle ilgili konular, doğayla ilgili konularda gerginlikler yaşanabilir. Doğa, hayvanlar ve ateşle ilgili konular devam ediyor. Bu da gerginlikler yaratabilir. Liderlere karşı ayaklanmalar da söz konusu olabilir. Elektrik ve elektronik alet ve sistemlerle ilgili sorunlar da yaşanabilir. Gerginlikler olabilir. Mars ve Uranüs arasında ve Merkür-Uranüs arasında da 120 derecelik olumlu açılar var. Bu hafta Satürn Kova burcunda retro halinde olacak. Jüpiter Kova burcunda retro halinde, Neptün Balık burcunda ve retro halinde ve Plüto Oğlak burcunda retro halinde ilerliyorlar. Burçlar kısmında bu etkilerin detaylarını anlatacağım. Burçlar kısmına geçmeden önce de doğum haritanızı çıkartırsanız daha anlaşılır olacaktır. Doğum haritasını astrolojigünlüğü.com sayfamdan doğum haritası nasıl çıkartılır kısmından çıkartabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili de astrolojigünlüğü@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Doğum haritası analizini yapıyorum biliyorsunuz. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Videolarımdaki gibi de teknik terim kullanmıyorum. İstediğiniz dilde de doğum haritası analizi için mail atabilirsiniz. Şimdi 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isteyenler astrolojigünlüğü@gmail.com adresine mail atabilirler. Bu hafta sağlık konuları gündemimizde olacak. Sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Genel sağlık konularıyla ilgili kontrollerinizi yaptırmalısınız. Bağırsak, kalp, damar, mide, omurga, dolaşım sistemi, sırtla ilgili konular karşınıza çıkabilir. Sizin sağlık sorunlarınız varsa kontrollerinizi yaptırmalısınız. Çocuklarınızın sağlık sorunları da bu hafta gündemde olabilir. Onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Daha dikkatli olmalısınız. Ateş ve yanıklara da dikkat etmelisiniz.
Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda daha duygusal olacaksınız. Onlarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Çocuklar veya çocuklarınızın başarıları da gündeme gelecek. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili yeni başlangıçlar olacak. Bu başlangıçlar sizin de hayatınızda başlangıçlara neden olacak. Sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, sanatla ilgili, eğitimle ilgili alanlarda işleri olanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Enerjinizi ona göre ayarlamalısınız. Bu yoğunluk sizi çok bunaltabilir. İşinizde değişiklikler yapmak zorunda da kalabilirsiniz. Bu hafta aşk ilişkiniz yine gündemde olacak. Aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Duygusal kararlar alabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili yeni kararlar alacaksınız. Hemen de uygulayacaksınız. Bu güzel enerjileri iyi kullanmalısınız. Yeni aşk arayanlar bu hafta aşkı bulmak kolay olacak. Romantik bir ortamda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu güzel başlayacak ilişki uzun sürecek bir ilişki olacak. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili daha fazla harcamada yapabilirsiniz. Bu sizi biraz zorlayabilir. Aşk konusu nedeniyle yemek sorunu yaşayabilirsiniz. Duyguları yoğun yaşayacaksınız. Bu da mideyle ilgili sağlık sorunları yaratabilir. Sahnelerle ilgili işiniz varsa, toplum önünde işleriniz varsa bu hafta bu işlerde güneş gibi parlayacaksınız. Enerjiniz çok yüksek olacak. Bunu da çevrenize yansıtacaksınız. Sanatla ilgilenenler, sanat camiasında olanlar bu hafta başarılar kazanabilirsiniz. Bu başarılar size parasal kazançlar da getirecek. Bu işlerinizde yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu başlangıçlar 6 ay gündeminizde olacak. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen, eğitimle ilgili alanlardan haber bekliyorsanız bu haberleri de alabilirsiniz. Yeni iş arayanlar sağlık sektöründe, kamu sektöründen, hizmet sektöründen, eğitimle ilgili alanlarda, sanatla ilgili bölümlerde, çocuklarla ilgili bölümlerde yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları da değerlendirmelisiniz. Bu işlerden haber bekliyorsanız bu hafta alabilirsiniz ve yeni başlangıçları bu hafta yapabilirsiniz. Sene başından beri sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Sosyal mecralarda daha fazla zaman geçirdiniz. İşlerinizle ilgili sosyal mecraları daha fazla kullanmanız gerekti. İşlerinizle ilgili sosyal mecralarda yeni projeler başlattınız. Umarım başlattınız. Artık bu konulardan fayda sağlayacaksınız. Bu konularda bu hafta yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Son bir senedir eğitim hayatınızın değişmesi gerektiğini anladınız. Artık eski eğitim sistemi değişmeli, eski eğitim konuları değişmeli, eski eğitim alanlarından farklı eğitimler almak gerekiyor. Eğitim hayatınızda köklü bir değişim olacağını anladınız. Bu hafta eğitim hayatınızla ilgili büyük adımlar atacaksınız. Özellikle sene başından beri karşınıza yenilikler çıktı eğitimle ilgili. Şimdi bunları kabulleneceksiniz. Bu hafta eğitimle ilgili konuları toparlayacaksınız ve sonuçlandıracaksınız. 7 Ekim 2021'e kadar eğitimle ilgili konuları sürekli muhakeme edeceksiniz. 7 Ekim'den sonra yeni bir eğitim konusuna başlangıç yapacaksınız. 4 Aralık haftasında eğitimle ilgili konularda taşlar yerine oturacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isteyenler astrolojigünlüğ@gmail.com adresime mail atabilirler. Bu hafta ebeveynlerinizle duygusal zamanlar yaşamaya başlayacaksınız. Ebeveynlerinizin sizin için önemli olduğunu daha iyi anlamaya başlayacaksınız.
Bu hafta ebeveynlerinizle daha fazla zaman geçireceksiniz. Onlarla daha fazla görüşmeler yapacaksınız. Onları daha iyi anlayacaksınız. Onlarla ilgili yeni konularda bu hafta karşınıza çıkabilir. Evinizle ilgili konular hala gündemde. Evinize de yenilikler katabilirsiniz. Evinizi taşıyabilirsiniz. Ancak bunları yaparken biraz zor bir süreç yaşayabilirsiniz. Beklenmedik konularla karşılaşabilirsiniz. Son haftalarda eşinizle ilgili gergin durumlar yaşadınız. Duygularınızla mantığınız arasında kaldınız. Bu hafta eşinizle iletişim kurmak daha kolay olacak. Eşinizle romantik planlar daha fazla yapacaksınız. Eşinizle ilişkinizi yenilemek için güzel fırsatlar var. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular daha fazla gündeminizde olacak. Çocuk konusunda biraz gergin durumlar olabilir. Sakin kalırsanız kolay çözüm üretebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda duygu mantık karmaşası da yaşayacaksınız. Çocuklarla ilgili işleriniz varsa, eğitimle ilgili işleriniz varsa bu işlerde bu hafta yoğun olacaksınız. Bu işlerden bu hafta daha fazla da para kazanacaksınız. Bu hafta topluluk önünde olacaksınız. Sahnelerde olacaksınız. Kalabalıkların göz önünde olacaksınız. Çok konuşacaksınız, çok konuşulacaksınız, parlayacaksınız. Bu eğer işinizle ilgili bir konuysa bu işten daha fazla para da kazanacaksınız. Yeni iş arayanlar çocuklarla ilgili sektörde, sanatla ilgili sektörde, sahneyle ilgili alanlarda, sağlıkla ilgili, kamuyla, hizmet bölümleriyle ilgili yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu hafta aşk konuları gündeminizde. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu kararları alırken duygu ve mantık karmaşası da yaşayabilirsiniz. Yeni bir aşk başlayabilir. Gergin bir ortamda yeni bir aşk başlayabilir. Kafanız karışabilir. Aşk konusunda çok fazla detay düşünebilirsiniz. Bu hafta partnerinizle romantik planlar da yapabilirsiniz. Duygu ve mantık karmaşası da yaşayabilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı bu hafta tamamlayabilirsiniz. Yeni bir evde yeni bir hayata başlayacaksınız. Sene başından beri işlerinizle ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Beklenmedik konularla karşılaştınız. Aniden bitişler oldu, aniden başlangıçlar oldu. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Sene başından beri İş konusunda şanslı olduğunuz zamanlar da oldu. Bunları da düşünmelisiniz. Bu hafta şanslı olduğunuz alanları daha fazla düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Son 2 senedir teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanmaya başladınız. Siz pratik düşünen birisiniz. Ancak son 2 senedir kullandığınız alet ve sistemler sayesinde hayatınızdaki birçok konuda daha da pratik olmaya başladınız. İşinizle ilgili, eğitim hayatınızla ilgili bu teknolojik alet ve sistemler sizin daha başarılı olmanızı sağladı. Önümüzdeki 5 sene bu alet ve sistemleri daha da geliştireceksiniz. Bu sizin gelişmenize de yardımcı olacak. Bu hafta uzun yolculuk planları da yapabilirsiniz. Bu konuda görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Çocuklarınızla ilgili uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, İkizler burcu olanlar 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi de tercih ediyorum. Bilgi almak isteyenler astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. Bu hafta evinizle, ailenizle, ebeveynlerinizle, eşinizle ilgili konularla çok yoğun olacaksınız. Bu konuları hızlıca toparlamaya çalışacaksınız. Bu hafta evle ilgili konular sizi biraz gergin yapabilir. Öncelikle evinizle ilgilenmeniz gerektiğini anlayın. Evinizde daha fazla zaman geçireceğinizi anlayın. Bunlarla ilgili ne yaparsınız size iyi gelir, bunu düşünün.
Mars evle ilgili işlerinizi tamamlamanız için size baskı yapacak. Mars'a karşı koymayın. Evinizle ilgili değişiklikleri tamamlayın. Evinizi değiştirmek için çok uygun bir hafta. Evinizde tamiratlar yapabilirsiniz. Ev taşıyabilirsiniz. Başka ülke, başka şehre taşınma planlarınız varsa bunları tamamlayabilirsiniz. Yeni bir hayata başlangıçta yapabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular sizin gündeminizde olacak. Onlarla ilgili yeni haberler alabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda da kalacaksınız. Ebeveynlerinizle bazı konuları konuşacak ve bazı kararlar alacaksınız. Evliliğinizde de sorun yaşıyorsanız gergin durumlar olabilir. Gezegenler sizi sınayacak. Bunların olabileceğini bilirseniz daha sakin kalırsınız. Büyük sorun yaşamazsınız. Evliliğinizle ilgili yeni bir süreçte başlayacak. Gayrimenkul alanında, yemek sektöründe, dekorasyonla ilgili alanlarda, evle ilgili alanlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerde çok yoğun olacaksınız. Bu işlerinizle ilgili değişimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizi değiştirebilirsiniz, işinizi değiştirebilirsiniz, işinizde terfi de alabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili planlarınızı da bu hafta tamamlayabilirsiniz. Duygusal hayatınızla ilgili konular nedeniyle uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta sorun olmadan organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Bu uzun sürecek bir evlilik olacak. Mars ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar bu hafta işlerinizle ilgili çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. İşinizde terfi alabilirsiniz. İşinizle ilgili değişiklikleri rahatça yapabilirsiniz. Sabredemezseniz işten ayrılabilir. Başka iş aramak zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta aşk konusunda şanslısınız. Duygusal zamanlar var. Partnerinizle birlikte romantik planlar da yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar ebeveynleriniz veya akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. İlk başta mantıklı düşüneceksiniz ancak zamanla duygusal paylaşımlar daha fazla olacak. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla görüşmeler yapacaksınız. Onların hayatındaki yeniliklere de şahit olabilirsiniz. Kuzey ay düğümünün de etkisiyle Eylül sonuna kadar eviniz, ebeveynleriniz, eşiniz, ilişkinizle ilgili konularda büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Buna da hazır olmalısınız. Son haftalarda eğitimle ilgili konuları toparlamaya başladınız. Geçmişte yaşadıklarınızı daha kolay kabullenmeye başladınız. Bu hafta eğitimle ilgili konularda başarılı olacaksınız, güçlü olacaksınız. Bazı konuları artık sonuçlandıracaksınız. Ekim ortasından sonra eğitim konuları daha da hızlanacak. Yeni bir eğitim hayatına başlayacaksınız. İletişimle, medyayla, pazarlamayla, lojistikle ilgili konularda olumlu gelişmeler olacak bu hafta. Bu alanlarda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Çok yoğun olacaksınız. İstediğiniz başarıyı da kazanacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transiti burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isteyenler astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. Bu hafta gündemimizde para konuları olacak. Para konularını çok konuşacaksınız. Yeni para konuları karşınıza çıkacak. Yeni para kazanma konuları karşınıza çıkacak. Bu konular 6 ay gündemimizde olacak. Bu hafta para konusunda şanslı bir hafta olacak. Bu paraları yatırıma dönüştürebilirsiniz. Ev alma, gayrimenkul alma, arsa alma, yeni yatırımlar yapmak için adımlar atabilirsiniz. Ya da teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yenilikler için de kullanabilirsiniz. Sene başından beri borç alacak konularında beklenmedik konular karşınıza çıktı. Bu hafta bunları toparlayacaksınız.
Devlet dairesinde, kamuda, hukuksal konularda eksik kalmış konuları toparlayacaksınız. Bunlar yarım kalanları da Ağustos sonuna kadar toparlamaya çalışacaksınız. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla daha fazla görüşeceksiniz. Birlikte bazı işler yapabilirsiniz. Onlarla birlikte iş planları yapabilirsiniz. Daha önceden planlarınız varsa bunlarla ilgili de başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla aranızda gergin durumlarda yaşanabilir. Anlaşmazlıklar olabilir. Duygu ve mantık çatışması yaşayabilirsiniz. Ortak karar almanız zor olabilir. Daha sakin olursanız kolay çözümler de üretebilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu aşk uzun sürecek bir ilişki olacak. İlişkisi olanlar, partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Romantik planlar yapabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, medyayla, iletişimle, lojistikle, pazarlama bölümlerinde işler bulabilirsiniz. Bu alanlarda beklediğiniz iş haberlerini de alabilirsiniz. Yeni başlangıçları bu hafta yapabilirsiniz. Medyayla ilgili, iletişimle, lojistikle, pazarlamayla ilgili alanlarda çalışanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Eğer sabrederseniz başarılı olacaksınız. Çok para kazanacaksınız. İşinizde terfi de edebilirsiniz. Sabredemezseniz işinizden ayrılmak konusu gündeme gelebilir. Bu hafta kardeşlerinizin duygusal hayatıyla ilgilenmek zorunda da kalacaksınız. Güzel zamanlarda onun yanında da olacaksınız. İşiniz varsa iletişim, lojistik, medya, pazarlama ve reklam konularında yapacağınız değişiklikler, yenilikler işlerinizde daha başarılı olmanızı sağlayacak. Bu alanlarda yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili bazı gizli kapaklı konular ortaya çıkabilir. Bu gergin durumlarda yaşatabilir. Hafta boyunca sosyal mecralarla, sosyal alanlarla ilgili para konuları sizi biraz gergin yapabilir. Bu konularda kendinizi kısıtlanmış gibi de hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili para konularda sorunlar yaşayabilirsiniz. Dikkatli olursanız, sabırlı olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, İş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isteyenler astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. Bu hafta Güneş burcunuzda, yani Aslan burcunda ilerliyor. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı nice seneler diliyorum. Bu hafta çok göz önünde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda parlayacaksınız. Çevrenize enerji katacaksınız. Bu hafta enerjiniz çok yüksek olacak. Yeni ayın etkileri de hala sürüyor. O da size enerjiler veriyor. Bu enerjiyle birlikte birçok adım atmak isteyeceksiniz. Birçok konuda başlangıç yapmak isteyeceksiniz. Bunlarla ilgili bu hafta daha fazla görüşmeler de yapabilirsiniz. Bu hafta görüşmeler çok fazla yapacaksınız. İletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Bu bazen sizi yoracak. Ancak yeni başlangıçlar yapmak için bu yoğunluğa katlanacaksınız. Bu hafta kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz. Bazı adımlar atmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle işle ilgili konularda adımlar atmak çok zor olabilir. Önümüzdeki haftadan sonra daha rahat hareket edeceksiniz. Siz şimdi kendi içinizde konuları netleştirin. Adım atmak için önümüzdeki haftayı bekleyin. İşlerinizde elektronik alet ve sistemleri katmak için de bu hafta başlangıçlar yapacaksınız. Ancak bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki haftadan sonra bu sorunları çözmek daha kolay olacak.
Bu hafta para konuları daha fazla gündeminizde olacak. Olumlu gelişmeler karşınıza çıkacak. Para konusunda şanslı olduğunuz bir hafta olacak. Bu hafta son 2 aydır emek verdiğiniz konulardan para kazanmaya da başlayacaksınız. Eylül ayı sonuna kadar da nasıl para kazanırım, parayı nasıl değerlendiririm bunları düşüneceksiniz. Bunlarla ilgili bazı yeni adımlar da atabilirsiniz. Bu hafta yeni yatırım konularıyla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Yeni yatırım planlarınızla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni para kazanma yöntemlerini artık hayatınıza katacaksınız. Yeni ve büyük adımlar atacaksınız. Bu konular 6 ay gündeminizde olacak. Sene başından beri eşiniz, partneriniz veya ortağınızla ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Bu yenilikleri sürekli sorguladınız. Aniden başlayan konular, aniden biten konularla karşılaştınız. Bu haftada yeni başlangıçlar olacak. Yeni bir ilişki başlangıcı olabilir. İlişkinizde yeni bir sürecin başlangıcı da olabilir. Bu hafta eş ve ilişkiler konusunda kararlar alacaksınız. Yeni başlangıçlar yapacaksınız. Eş ve ilişkiler konusunda Ağustos ayı sonunda ani bir gelişme de olabilir. Bazı konuları sonuçlandıracaksınız. Son aylarda evlilik kararı aldıysanız bu hafta bunları tamamlayabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta duygusal hayatınızla ilgili görüşmelerde çok fazla yapacaksınız. Duygusal hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ancak bazen iletişim kurmakta sorun yaşayabilirsiniz. İletişim araçlarında sorun yaşayabilirsiniz. Bunların olabileceğini düşünürseniz hızlı çözüm üretebilirsiniz. Önümüzdeki haftadan sonra daha kolay iletişim kurabilirsiniz. Hafta başında parasal olarak güzel bir haber alabilirsiniz. Bu haberle birlikte de kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Sene başından beri ikili ilişkilerinizle ilgili şanslı bir dönem yaşadınız. Hem iş hem özel ilişkinizde şanslı olduğunuzu çok fazla hissettiniz. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Şanslı olduğunuz ilişkilerinizi düşüneceksiniz. Bu ilişkilerin kıymetini daha iyi anlayacaksınız. Bu hafta kendi kendinize çok fazla konuşacaksınız. İç sesiniz çok yoğun olacak. Bazen bunu biraz abartabilirsiniz. Sakin olup mantıklı düşünmelisiniz. Önümüzdeki 5 sene yapacağınız her işte planlarınız değil, hayalleriniz sizi yönlendirecek. Bunu da hemen her videoda söyleyeceğim. Özgür çalışmak isteyeceksiniz. Bu işlerinizi seçmenizde rol oynayacak. Özgür bir ortamda çalışmak isteyeceksiniz. Özgür düşüncelerinizi, çılgın fikirlerinizi işinizle kullanmak isteyeceksiniz. Teknolojik bilgilerinizi sınırsızca işinizde kullanmak isteyeceksiniz. Bunlar olmazsa o iş yerinde kalmanız zor olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isteyenler astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. Son bir senedir tutulmalar sizin hayatınızda değişimleri işaret ediyordu. Hem iş hem de evinizle ilgili konularda değişimler yapmanız gerekiyordu. Bu haftayla birlikte artık değişiklikleri yapmak daha kolay olacak. Mars size hız katacak, değişimleri hızla tamamlayacaksınız. Mars burcunuzda, yani Başak burcunda ilerliyor. İlişkilerinizde ve hayatınızdaki birçok konuda daha mantıklı düşünmeye başlayacaksınız. İlişkilerinizi, evinizi, işinizi düzenlemeye devam edeceksiniz. Ancak bunları yaparken biraz detaylara dalabilirsiniz. Bu detaylar kafanızı karıştırabilir. Değişimler konusunda duygusal olarak da düşüneceksiniz. Duygu ve mantık karmaşası sizi daha da kararsız yapabilir. Değişimler konusunda kararsız kalıp bazı şeyleri de erteleyebilirsiniz. Son aylarda iş konusu sürekli kafanızdaydı. Daha fazla ne yapabilirim? İşle ilgili değişiklik ne yapabilirim?
Bunları düşündünüz, hayaller kurdunuz, sürekli planlar yaptınız. Umarım yaptınız. Bu hafta bunları toparlamak ve bunlarla ilgili başlangıç yapmak kolay olacak. Evinizle ilgili değişiklikleri bu hafta yapabilirsiniz. Ev almak, ev satmak, evde tadilatlar yapmak, ev taşımak için bu hafta uygun olacak. Bunları tamamlayabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı bu hafta tamamlayabilirsiniz. Yeni bir hayata başlangıç yapabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar, Eylül sonuna kadar eğitimle ilgili alanlarda çok yoğun olacaksınız. Eğitim konularını toparlamaya çalışacaksınız. Bitişler ve başlangıçlar için mücadele edeceksiniz. Bu hafta eğitimle ilgili konularda başarılı olacaksınız. Mars burcunuzda ilerliyor. Yani güç sizde olacak. Bunu kullanmalısınız. İşi olanlar bu hafta işte çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk bazen sizi bunaltacak. İşinizle ilgili değişimlere zorlayabilir. İş yerinizi değiştirebilirsiniz, iş alanınızı değiştirebilirsiniz, işten ayrılabilir veya işinizde terfi edebilirsiniz. Sakin kalırsanız krizleri fırsata da çevirebilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta iş bulmanız kolay olacak. Algılarınızı açın, karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Bu hafta başlayacağınız işler uzun süreli işler olacak. Geçmişte yaptığınız iş görüşmelerinden bu hafta haber alabilirsiniz. İşle ilgili başlangıçları da yine bu hafta yapabilirsiniz. Bu hafta ilişkinizde gerginlik yaşayabilirsiniz. Bunun olabileceğini düşünürseniz sakin kalmalısınız. Böylece büyük sorun yaşamazsınız. Gerginliğin sebebi sizin mantıklı düşünceleriniz olacak. Bunu bilin. Belki bazı değişimleri kabul etmek istemeyeceksiniz. Bundan dolayı olduğunu bilin. Değişimleri kabul ederseniz ilişkilerinizde ve hayatınızdaki değişimlerde daha kolay ilerleyebilirsiniz. Bu hafta Venüs burcunuzda ilerliyor. Geçen haftaki yeni ay ve Venüs'ün etkisi duygusal olarak üzerinizde büyük bir baskı yapacak. Duygularınızı kontrol etmek zor olacak. Duygularınıza karar vermek isteyeceksiniz. Bu kararlar sizi zorlayabilir. Duygusallık yoğun olacak. Bazen duygu patlamaları da yaşayabilirsiniz. Venüs aşkta sizi destekliyor. Bu hafta aşkta şanslısınız. Partnerinizle birlikte romantik planlarda yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni biriyle ilişkiye başlayabilirsiniz. Çok fazla detaylara takılmayın. Bu başlangıç uzun sürecek bir ilişki olacak. Algılarınızı da açık tutun. Sene başından beri sağlıkla ilgili karşınıza yenilikler çıkmaya başladı. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Sağlıkla ilgili kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Geçmişteki sağlık konuları da tekrar karşınıza çıkabilir. Sağlık konusunda sene başından beri şanslı olduğunuz konular oldu. Belki bunların farkına varmadınız. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Sağlık konusunda şanslı olduğunuzu bilin. Sene sonuna kadar da şanslı olacağınızı bilin. Sağlık konularını abartmayın. Son bir senedir tutulmalar sizi de çok fazla etkiledi. Evinizle ilgili konularda artık eskisi kadar detaycı değilsiniz. Biraz daha rahat olmayı öğrendiniz. Siz temiz, titiz ancak detaylar yüzünden dağınık birisiniz. Evde de bu dağınıklık sizi yoran en büyük korku belki. Ama tutulmalar nedeniyle artık bu konuda daha rahat olmaya başladınız. Umarım başladınız. Eğer bu değişimi kabul etmezseniz mutsuz olursunuz. Eğer bu değişimi kabul etmezseniz psikolojik olarak sorun yaşayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. Öncelikle ilginize teşekkür ederim. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isteyenler astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. Bu hafta ve Eylül sonuna kadar hayatınızla ilgili değişimleri planlamaya başlayacaksınız. Ekim ve Kasım aylarında sizin hayatınızda değişimler yapacağınız zamanlar olacak. Eylül ortasından sonra hayatınızda büyük değişimleri
yapacaksınız. Şimdiden bununla ilgili hayallerinizi kurmaya başlayın. Hedeflerinizi belirlemeye başlayın. İşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili bütün hayatınızda değişimler yapacaksınız. Kasım sonuna kadar hayatınızı şöyle bir düzenleyeceksiniz. 7 Ekim'de gerçekleşecek yeni ay sizin hayatınızı yenilemenize yardımcı olacak. Hayatınızda yeni bir dönem başlayacak. Eylül sonunda başlayacak ve Ekim sonunda bitecek olan burcunuzdaki Merkür gerilemesinden önce hayatınızla ilgili değişimleri de tamamlamalısınız. Sene başından beri çocuk veya çocuklarınızla ilgili konularda yoruldunuz. Sene başından beri çocuk konusunda öğrendiklerinizi bu haftada muhakeme edeceksiniz. Geçen haftalarda çocuklarla ilgili konuları biraz toparlamanız gerekiyordu. Hala toparlayamadıysanız bu ayın sonunda daha kolay toparlayacaksınız. Bu sene ve önümüzdeki sene sizin sınavınız çocuklarla ilgili olacak. Bu sene çocuklarla ilgili hep zorlandınız, hem de şanslı olduğunuz zamanlar oldu. Ancak Ocak 2022'den sonra çocuklar konusu sizi biraz zorlayacak. Büyük sınavlara hazır olun. Bu çocuklar veya çocuklarınızla olan ilişkiler konusunda bir sınav olacak. Bu hafta sene başından beri çocuklar konusunda nasıl bir şans vardı hayatınızda, bunları düşüneceksiniz, bunları muhakeme edeceksiniz, bunları daha net görmeye de başlayacaksınız. Çocuklar ve eğitim konusu da hala gündemimizde, ancak bunlarla ilgili de bazı konular netleşmedi. Bu ay sonunda bu konularda daha net olacak. Sahne sanatlarıyla ilgileniyorsanız, topluluk önünde işleriniz varsa, sene başından beri bu işlerinizle ilgili karşınıza çıkanları anlamaya ve algılamaya çalıştınız. Hızla çözümler üretmeye çalıştınız. Bu konularda şu an yeni adımlar atmak biraz zor. Var olan sistemlerle ilerleyebilirsiniz. Ekim ortasından sonra daha kolay adımlar atacaksınız. Geçen haftalarda yeni teknolojik alet ve sistemleri hayatınıza kattınız. Umarım kattınız. Bunlar artık sizin hayatınızda birçok konuyu toparlamanızda yardımcı olacak. Sizi daha başarılı yapacak. Hala yapmadıysanız yeni başlangıçlar bu hafta yapabilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla harcamalar da yapabilirsiniz. Bu hafta bu yeniliklerle ilgileneceksiniz. Ancak bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Daha fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yenilikleri yapın. Ancak sizi zorlayan konularda yavaş davranın. Hızlı hareket sorunlar ve maddi kayıplara neden olabilir. Sene başından beri aşk ilişkinizle ilgili karşınıza yenilikler çıktı. Birçok seçenekle karşılaştınız. Kafanız karıştı. Hem var olan ilişkinizle ilgili kafanız karıştı, hem alternatiflerle kafanız karıştı. Bazen kırdınız, döktünüz, bazen kırıldınız, döküldünüz. Önümüzdeki sene sonuna kadar aşk konularında sınav halinde olacaksınız. Sürekli öğreneceksiniz. Aşk ilişkisini yönetme konusunda disiplinli, anlayışlı, sabırlı ve karamsar olmamayı öğreneceksiniz. Bunları öğrenmek zorundasınız. Sene başından beri hızla başlayan, hızla biten aşk konuları oldu. Son aylarda durup bunu düşünmek istediniz. Son haftalardaki dolunay aşk ilişkinizde bazı kararlar almanıza neden oldu. Aşk konularında bazı kararlar almak istediniz. Hem kendi içinizde bunu muhakeme ettiniz, hem karşınızdaki kişiyle bunu muhakeme ettiniz. Bunlardan dersler çıkarttınız. Umarım çıkarttınız. Bu haftada eski aşk konuları gündemde olacak. Bu konuları toparlamaya çalışacaksınız. Bitirmek veya devam etmek konusunda bu ay sonuna kadar da artık daha net kararlar alacaksınız. Bu sene ve önümüzdeki sene aşık olacağınız kişi farklı karakterde, farklı ülkede yaşayan, farklı yaşlarda, farklı dil konuşan biri olabilir. Aniden başlayacak aşk ilişkisi de olabilir, aniden bitecek aşk ilişkisine de hazır olun. Bu dönemde aşk ilişkinizle ilgili yeni adımlar atmak zor olabilir, başlamak zor olabilir. Başlayan ilişkiler ya yavaş ilerleyecek ya da kısa vadeli olacak. Şu an aşk konusunda arınma ve ders çıkartma zamanınız. Net kararlar almak için Ağustos sonu veya Ekim ortasını beklemelisiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla daha fazla görüşmeler yapacaksınız. Arkadaş ortamlarında güneş gibi parlayacaksınız. Arkadaşlarınızdan destek de alacaksınız. Hafta başında duygusal ilişkinizle ilgili iletişim araçlarını daha fazla kullanacaksınız. Duygusallık çok yoğun olacak.
Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize öncelikle teşekkür ederim. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Son aylarda çok çalıştınız. İşle ilgili konularda yoğundunuz ve yoruldunuz. Eğitimle ilgili konularda yoğundunuz ve yoruldunuz. Bu hafta biraz daha rahat olacaksınız. Yine çalışacaksınız, yine yorulacaksınız. Ancak bir yandan da meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Bu hafta işle ilgili alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda da daha ön sıralarda olacaksınız. Bu hafta iş konusunda çevrenizde egosu yüksek kişiler olabilir. Siz kendinize fazla güveneceğiniz için egonuz yükselebilir. Ego savaşları hala devam ediyor. Ego kontrolü bu hafta çok önemli. Egosunu kontrol eden kazanır. Bu hafta işiniz ve ilişkiniz arasında kalabilirsiniz. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sizi biraz zorlayabilir, gergin yapabilir. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşünebilirsiniz. Önümüzdeki haftadan sonra daha rahat olacaksınız. Eğer işiniz yoksa bu hafta kesinlikle başvurular yapın. Mutlaka dönüşler olacaktır. Bu hafta iş konusunda başlangıçlar zamanı. Ancak iş görüşmelerinde ego savaşlarına da dikkat etmelisiniz. Çok fazla tartışmalara girmeyin. İşinizle ilgili bu hafta daha fazla para kazanacaksınız. Son aylarda çalışıp karşılığını alamadığınız işlerden şimdi paranızı alacaksınız. Bu hafta iş yerinizde patron ve lider konusundaki kişilerle de tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalırsanız kazanan siz olacaksınız. Bu hafta sosyal ortamlarda, sosyal mecralarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerinizle çok yoğun olacaksınız. Bazen bunalacaksınız. Eğer disiplinli olursanız, sabırlı olursanız kazançlı olacaksınız. Bu yoğunluk size parasal kazançlar da sağlayacak. Bu hafta arkadaşlarınızla aranızda gerginlikler olabilir. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Arkadaşlarınız arasında ego savaşları olabilir. Bu da sizi rahatsız edebilir. Sakin kalırsanız büyük sorun yaşamazsınız. Bu hafta arkadaşlarınızla yapacağınız işlerde başarılı olabilirsiniz. İşlerinizde arkadaşlarınızdan destek de alacaksınız. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yeni bir aşk başlayabilir. Biraz fazla detay düşünebilirsiniz. Duygular ve mantık karışabilir. Bence zamana bırakmalısınız. İlişkisi olanlar partnerinizle birlikte arkadaş ortamlarında vakit geçirebilirsiniz. Partnerinizle birlikte sosyal ortamlarda daha fazla zamanda geçireceksiniz. Sene başından beri ebeveynlerinizle ilgili ani gelişmeler karşınıza çıktı. Şimdi bu konuları muhakeme edeceksiniz. Bu konuları toparlamaya çalışacaksınız. Ancak biraz zaman alabilir bu konular. Bu sene ve önümüzdeki sene ebeveynlerinizle ilgili ani gelişmeler hep olacak. Bunu bilirseniz hızlı çözümler de üretebilirsiniz. Hafta başında işle ilgili duygusal kararlar almak zorunda da kalabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitleri burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım.
Yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. Öncelikle buna teşekkür etmek istiyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isteyenler astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. İşle ilgili değişimler zamanını yaşıyorsunuz. Bu haftada iş konuları daha fazla gündeminizde olacak. Odak noktanız olacak. Bununla ilgili değişiklikleri tamamlamaya çalışacaksınız. Zaten tutulmalar hayatınızda değişimleri işaret ediyor. Bu dönemde işinizle ilgili değişimleri yapmak için çok uygun zamanlar olacak. İşinizle ilgili köklü değişimleri yapacaksınız. Başka ülke, başka şehirde yeni bir işe de başlayabilirsiniz. İşinizle ilgili detaylarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu sizi biraz yorabilir. Dikkatinizi dağıtabilir. Genele odaklanmaya çalışırsanız daha kolay çözümler üretirsiniz. İş arayanlar bu hafta iş bulmanız daha kolay olacak. Son haftalarda yaptığınız iş başvurularına bu hafta cevap alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bu hafta yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili konular gündeminizde olacak. Bu konularda yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı işi olanlar, şehir dışı ile ilgili bağlantılı işi olanlar bu hafta bunlarla çok yoğun olacaksınız. Bu işlerle ilgili uzun yolculuklar yapacaksınız. Bu konularda yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bu hafta uzun yolculuklar çok fazla yapacaksınız. Uzun yolculuklarla ilgili, uzak yerlerle ilgili görüşmelerde çok fazla yapacaksınız. Eğitim konuları da bu hafta gündeminizde olacak. Eğitimle ilgili konularda başarılı olacaksınız ve bunlarla ilgili yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Eğitimle ilgili işi olanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu işlerinizle ilgili değişimleri yapabilirsiniz. Bu hafta bu işlerden daha fazla para da kazanacaksınız. İş yerinizi taşımakla ilgili planlarınızı da bu hafta tamamlayabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, işle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yeni bir aşk başlayabilir. Algılarınız açık olsun. Eğitim hayatında olanlar, yurt dışında eğitim almak veya şehir dışında eğitim almak isteyenler bu hafta bu konularla ilgilenebilirsiniz. Yabancı dille ilgili eğitim almak isteyenler bu hafta bunlarla yoğun olacaksınız. Bu konularda başarılı olacaksınız. Bu konularda başlangıçta yapabilirsiniz. Yurt dışında yaşamak, şehir dışında yaşamakla ilgili gelişmeler de karşınıza çıkabilir. Geçmişteki hayatınızı geride bırakıp bunlarla ilgili yeni adımlar da atabilirsiniz. Mars ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar bu hafta işle ilgili çok yoğun olacaksınız. İşlerinizi toparlamak zorunda kalacaksınız. İşinizle ilgili değişiklikleri de tamamlayacaksınız. İşten ayrılabilirsiniz, iş yerinizi değiştirebilirsiniz, işinizde terfi de alabilirsiniz. Mars ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar eğitimle ilgili konularda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bu özgüven biraz fazla olabilir. İnsan kendine çok güvendiğinde bazen hata yapabilir. Dikkatli olursanız eğitimle ilgili konularda kesinlikle başarılı olacaksınız. Sene başından beri iletişimle, pazarlamayla, medyayla, lojistikle ilgili karşınıza bazı konular çıktı. Bunlarla ilgili mücadele ettiniz. Bunlardan dersler almak zorunda kaldınız. Bazen çok başarılı oldunuz. Bazen gerildiğiniz zamanlar oldu. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Eksik kalan konuları toparlayacaksınız. Bu konularda yeni başlangıçlar yapmak için Ekim ortasından sonrası daha kolay olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemesiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız da videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. Öncelikle ilginize teşekkür ederim. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum.
Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isteyenler astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. Geçen haftayla birlikte başlayan uzun yolculuk konuları bu haftada devam edecek. Uzun yolculuk planlarınızı bu hafta tamamlayabilirsiniz. Eylül sonuna kadar sürekli uzun yolculuklar yapacaksınız. Bazen uzun yolculuklar sizi biraz gergin de yapabilir. Sakin olursanız sorun yaşamazsınız. Finansla ilgili konular nedeniyle, yeni yatırım konuları nedeniyle de uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Bu hafta uzun yolculuklarda daha fazla para da harcayabilirsiniz. Parayla ilgili konular nedeniyle uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Eğitimle ilgili konular daha fazla gündemimizde olmaya başlayacak. Eğitim hayatında olanlar, yurt dışında eğitim almak veya şehir dışında eğitim almak isteyenler bu hafta bu konularla ilgilenebilirsiniz. Yabancı dille ilgili eğitim almak isteyenler bu hafta bunlarla yoğun olacaksınız. Sınavlarınız da varsa bu konularda başarılı olacaksınız. Yurt dışında yaşamak, şehir dışında yaşamakla ilgili planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Bu planlarınızı yılın sonunda tamamlamak daha kolay olacak. Yurt dışı ile bağlantılı işi olanlar, şehir dışı ile ilgili işi olanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu işlerle ilgili uzun yolculuklar da yapacaksınız. Bu işlerden yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bu hafta borç alacak konuları hala gündeminizde. Bu konularda belki çözüm için başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni kredi konuları karşınıza çıkabilir. Belki de yeni borç konuları karşınıza çıkabilir. Bu hafta banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Banka işlemleriyle ilgili yeni alet ve sistemlerle de tanışabilirsiniz. Mirasla ilgili beklediğiniz para da varsa, bu konular gündeminizde ise bunlarla ilgili güzel haberler de alabilirsiniz. Bu hafta partnerinizle uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Romantik planlar da yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili alanlarda, yurt dışı ile ilgili alanlarda, başka şehirle ilgili yerlerde yeni biriyle tanışabilirsiniz. Duygusal bir başlangıç olacak. Uzun süreli bir ilişki olacak. Sizin sağlığınızla ilgili olabilir. Çevrenizdekilerin sağlık konusu olabilir. Bu hafta ameliyat konuları varsa bu hafta bunu tamamlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili de güzel haberleri alabilirsiniz. Sene başından beri para ve yatırım konuları gündemimizdeydi. Yatırım fikirleriyle ilgili sınanma halindeydiniz. Yaptığınız yatırımların olumlu ya da olumsuz olmasıyla ilgili sürekli düşünceler içinde oldunuz. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Doğru adımlar attınız mı? Doğru yatırımlar yaptınız mı? Bunları muhakeme edeceksiniz. Bu yatırımları büyük yatırımlar olarak düşünebilirsiniz ama kendinize yaptığınız yatırım olarak da düşünebilirsiniz. Kendinizi geliştireceğiniz konular olarak da düşünebilirsiniz. Geçen ay sonunda bununla ilgili bir muhakeme yaptınız ve bazı kararlar aldınız. Ama hala net olamadıysanız bu ayın sonunda daha net olacaksınız. Tamam mı, devam mı? Buna karar vereceksiniz. Yeni yatırım konuları da Ekim ortasından sonra daha fazla gündemimizde olacak. Bu yeni başlangıçlar olabilir ya da var olan sürece yenilikler katma olabilir. Bu konularla ilgili sınanmalar da başlayacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitleri burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. Öncelikle ilginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz.
Son haftalarda, son aylarda ikili ilişkileriniz konusunda gerginlikler yaşamış olabilirsiniz. Zaten sene başından beri kendi kendinizle mücadele etmeye çalıştınız. Hayatınızda neler değişiyor, neler değişmek zorunda, bunları anlamaya çalıştınız. Bunları algılamaya çalıştınız. Son haftalarda da başkalarıyla ilgilenmek size zor geldi. Dolunayın etkisiyle birlikte hayatınızda bazı konuları toparlamaya çalıştınız ama hala dağınık olan durumlar var. İstediğiniz sonuçları alamadınız. Ağustos sonunda bunları toparlamak daha kolay olacak. Bu hafta ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapacaksınız. Hem iş hem özel ilişkinizde yeni başlangıçlar yapacaksınız. Çevrenizdeki kişilerle iletişimde yeni başlangıçlar yapacaksınız. Ya tamamen baştan başlayacaksınız ya da ilişkinize yenilikler katacaksınız. Bu hafta evlilik planlarınızı yapabilirsiniz. Ancak bazı aksaklıklarda yaşayabilirsiniz. Ailenizle ilgili bazı gergin durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu hafta görüşmeler çok fazla yapacaksınız. İletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Teknolojik aletleri çok fazla kullanacaksınız. Bu bazen sizi yorabilir. Sabırlı olmak zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta eşinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili, evinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili, ortağınızla ilgili ani gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu konularda beklenmedik konular karşınıza çıkabilir. Bu sizin planlarınızı değiştirmenize neden olabilir. Bu konular sizi biraz gergin de yapabilir. Kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz. Hareket alanınızın daraldığını düşünebilirsiniz. Bunun bilincinde olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Uzun yolculuk planlarınızda da değişiklikler olabilir. Aniden iptal olabilir. Aniden uzun yolculuk planı yapmak zorunda da kalabilirsiniz. Bu sene ve önümüzdeki sene hayatınızda değişimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu değişimleri anlamak ve uygulamak zorunda kalabilirsiniz. Son bir aydır ilişkiler konusunda değişiklikler oldu. Şimdi de finansla ilgili konular gündeminizde olacak. Bu hafta borç alacak konularıyla daha fazla ilgileneceksiniz. Yatırım konularıyla daha fazla ilgileneceksiniz. Yatırım konularında ani ve beklenmedik konular karşınıza çıkabilir. Bununla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Bu durum sizi biraz gergin de yapabilir. Ancak önümüzdeki haftadan sonra daha fazla güzel haberler alacaksınız. Geçen ay sonundaki dolunayın etkilerini geride bırakmaya çalışıyorsunuz. Ancak hala hayatınızda rayına oturmayan konular var. Bunları bu hafta muhakeme edeceksiniz. Bunları tespit edeceksiniz. Bu ay sonunda bunları da tamamlamaya çalışacaksınız. Psikolojik olarak yorgunsunuz, fiziksel olarak yorgunsunuz. Sene başından beri yaşadığınız yorgunlukları üzerinizden atmak istiyorsunuz. Ancak bu sene ve önümüzdeki sene hep yorgunluk olacak. Siz bu yorgunlukları tecrübe olarak düşünün. Dersler çıkartmanız gerektiğini düşünün. Yoksa sürekli mutsuz olursunuz. Satürn sizi eğitiyor. Siz de bu eğitim konularının neler olduğunu anlamaya ve algılamaya çalışırsanız, derslerinize iyi çalışırsanız gerçekten çok başarılı olabilirsiniz. Evet, yorulacaksınız. Evet, değişimler yapmak zorunda kalacaksınız. Evet, disiplinli olmak zorunda kalacaksınız. Bunlardan kaçış yok. Şimdi bunlardan nasıl fayda sağlayacaksınız? Bunu düşünün. Ekim ortasına kadar da bunu düşünün. Ekim ortasından sonra zaten büyük bir hızla öğrenmeye, değişimlere ve sınavlara devam edeceksiniz. Bu yüzden sene başından beri olanları muhakeme edin. Bazı şeyleri de kabullenin. Sene başından beri şanslı olduğunuz alanlarda oldu. Bunları da muhakeme etme süreci olacak. Ekim ortasına kadar bunları da bir düşünün. Dünya şartlarında herkes krizle ilgilenirken siz nelerde şanslı oldunuz, bunu da bir düşünün. Bunların farkına varın. Ekim ortasından Aralık sonuna kadar şanslı olduğunuz alanlar devam edecek. Bunları da devam ettirebilirsiniz. Zaten 19 Kasım 2021'den sonra hayatınızda 180 derece değişimler olacak. Hayatınızda sürekli gerçekleşecek değişimlere de alışmalısınız. Sene başından beri hızlı ilerleyen hayatınız bu hafta biraz yavaş ilerleyecek. Siz de bunu fırsata çevirin. Hayatınızda neler oluyor, neler değişiyor, nelerin değişmesini istiyorsunuz? Bunları düşünün. Hızla ilerlemeden sakin sakin değişimleri tamamlayın.
Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemezsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 9-15 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isteyenler astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. Bu hafta ilişkiler konusu daha fazla gündemimizde olacak. Son haftalarda ilişkilerinizle ilgili kafanızda bazı sorular oluştuysa bu hafta bu sorulara cevaplar arayacaksınız. Mantıklı karar vermek isteyeceksiniz. Karar vermek zor olacak. Eylül sonuna kadar ilişkilerinizle ilgili kararlarda hep zorlanacaksınız. Bu yüzden sizi gergin yapan iş veya özel ilişkilerinizden biraz uzak kalmanızda fayda var. Ya ilişkinizi çok sorgulamayın ya da çözümü zamanı bırakın. Çünkü dönüşü olmayacak kararlar alabilirsiniz. Bu hafta eşinizle ilgili konularla yoğun olabilirsiniz. Sizin sağlığınızla ilgili olabilir. Eşinizin sağlık konuları gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili de güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. Son haftalarda sağlık konularıyla sınandığınız, sağlık konuları hala gündeminizde. Ancak güzel gelişmelerle de karşılaşacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta bunlarla ilgili organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ancak duygu ve mantık karmaşası yaşayacaksınız. Evliliğinizle ilgili son aylarda, son haftalarda kafanız karıştıysa, karar alamadıysanız bu hafta artık net karar almak isteyeceksiniz. Bu karar mantıklı bir karar olacak. Detaylarını çok düşüneceksiniz. Eylül sonunda bazı kararları da netleştireceksiniz. Ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili konular gündeminizde. Bunlarla ilgili bu hafta yeni gelişmeler de karşınıza çıkabilir. Yeni iş arayanlar, hukuk, askeriye, dekorasyon, çocuklarla ilgili alanlarda, sanat, sahne sanatları, gayrimenkul, dekorasyon sektöründe, sağlık, hizmet ve kamu ile ilgili bölümlerde işler karşınıza çıkabilir. Bu işlerden haber bekliyorsanız bu hafta cevap alabilirsiniz. Yeni başlangıç yapabilirsiniz. Sene başından beri ruhsal olarak kendinizi geliştirmenizle ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Yeni konularla ilgilenmeye başladınız. Belki bunlarla ilgili işler yapmaya başladınız. Belki bunlarla ilgili eğitimler almaya başladınız. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Sene başından beri yaşadıklarınızın size kattıklarını düşüneceksiniz. Size zararlarını düşüneceksiniz. Buna göre bu konularla ya devam edeceksiniz ya da hayatınızdan çıkartacaksınız. Sanatla ilgileniyorsanız, psikolojiyle ilgileniyorsanız bu hafta güzel eserler çıkartabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan konuları da toparlayacaksınız. Tutulmalar son bir senedir sizin hayatınızda 180 derece değişimleri işaret ediyordu. Şimdi ilişkilerinizle ilgili değişimleri tamamlama zamanı olacak. Bu hafta büyük ve köklü değişimler yapabilirsiniz. Yeni başlangıçlar olabilir. İlişkide yenilenmeler de olabilir. Bu hafta partnerinizle duygusal zamanlar geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Romantik planlar yapabilirsiniz. Mars ve Satürn burcu, balık burcu olanlar bu hafta iş konusunda çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir. İşle ilgili değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak bu hafta daha kolay olacak. İşinizle ilgili değişiklikler de olacak. İş yeri değişikliği de yapabilirsiniz. Bu hafta aşk ilişkiniz daha fazla gündemde olacak. Aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Duygusal kararlar da alabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta aşkı bulmak kolay olacak. Romantik bir ortamda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu güzel başlayacak, uzun bir ilişki olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz.
Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.